Alo abla. Zeynep'ciğim sen misin? Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, ben eve geldim de seni göremeyince. Komşu hasta, ona bakmaya geldim Zeynep'ciğim. Senin çıkış saatinde de zaman var diye. Yok tamam abla, ben hani belki kötü bir şey olmuştur falan diye merak ettim. İyi, sen acele etmene gerek yok. Görüşürüz. Geçer yüzüne, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Saklı yüzün çoğalıp büyüyor, içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son sözüm. Yar canım kanar, sürgün bana. Sensiz hayat sürgün bana. Zeynep, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Olmuyor Selim. Yapamıyoruz. Benden bu kadar. Boşanmak istiyorum ben. Acısı kalır gözlerimde. Peki. Gurur yakar, içim kor olsa da Madem öyle, dilim susar. boşanalım o zaman. Saklı yüzün çoğalıp büyüyor, içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son
insansın Zeynep. Yani kırık çıkık var mıymış? Ne dedi doktor? Burkulmuş, yani zamanla geçer dedi. Üşütmüş, ateşi de var. Kıyamam. Anlaşılan epeydir şiddet görüyormuş. Ne? Ya dün akşam Elif'le birlikte bize ders çalışmaya gelmişlerdi. Yani böyle bir durumdan haberim yoktu. Hatta Elif babası Hakkı'yı almaya geldi deyince ne kadar da ilgili bir baba diye düşünmüştüm ben. Açıkçası Elif de gelip burada çalışmak istediğini söylemeseydi ben de bu olup bitenleri öğrenemeyecektim. Anlamadım. Elif ne istedi? Çalışmak. Bugün gelip çalışmak istediğini söyledi. Bana sadece yanınıza gelmek istedi söylemişti. Ya benim çalışmaktan falan haberim yoktu. Ne istemiş ki böyle bir şey? Zannedersem Hakkı'ya yardım etmek için istemiş. Eğer Hakkı'nın babasının istediği parayı ona verebilirse Hakkı'yı mendil satmaktan kurtarıp okula tekrar gelebileceğini düşünmüş. Tabii ilk başta bana bunu böyle söylemedi. Sadece çalışmak istiyorum dedi. Ama ben şüphelenmiştim. Haftalığını önceden verip bir bakayım dedim ne yapıyor diye. Çıktıktan sonra da atölyeye doğru gitmeyince merak edip peşinden gittim. Elif de akılları gitti tabii. Evet. Zaten ben de yaşanılanları öyle görebildim. Elif o. Ya başına bir şey gelseydi? Ne olur kızmayın ona. Yüreği kalbi o kadar temiz ki. Yani keşke direkt bana söyleseydi. Gelip benden yardım isteseydi. Yani eğer siz peşinden gitmeseydiniz... Yani Allah korusun. Anne, Hakkı'nın ilaçlarını içirelim mi? İçirelim anneciğim. Doktor bey, nasıl durumu? Daha iyi mi? Hayır, hala aynı. Ya doktor bey, ne zaman hatırlayacak bu kız ya? Yok mu bu işin bir çaresi? Beyindeki hasar çok ciddi. Hasan'ın felç kalmamış olması bile bir mucize. Şu an kendinizi bu duruma alıştırırsanız bu süreci hasta da siz de çabuk atlatırsınız. Teşekkürler. Değdi mi? Ha? Değdi mi Gonca? Kendi hayatını bitirdin yetmedi, benim de ipimi çekiyordun az daha. Niçin? Ha? Bak bunun için. Hatırlıyor musun bunu? Ha? Bu kağıt parçası yüzünden, Arzu'ya karşı olan hırsın yüzünden bu haldesin Gonca. Yanıyor bu çocuk. Hakkı'cığım, ya sen bize geldiğinde gayet iyiydin. Gece evde mi üşüdün? Bir de sokaklarda ince ince gezip dolaştıysan... soğukkanmışsındır tabii. Kolun acıyor mu çok? Biraz. Ya peki, ya sağlık ocağında size sormadılar mı ne oldu bu çocuğa diye? Sordular tabii. Düştüm dedim, söylemedim. Çünkü babam aslında kötü bir insan değil. Eskiden hiç vurmazdı bana, kızmazdı. Ama sonra Evet, sonra? annem ölünce babam çok üzüldü. İçki içmeye başladı. Üzüntüden içiyorum diyordu. Duyuyordum ben, üzgün şarkılar dinliyordum. Sonra babamı işten de kovdular. O zaman daha çok üzüldü. Bu kadar üzülmeseydi böyle olmazdı. O iyi biri aslında. Ne olur onu polise şikayet etmeyin, ne olur. Üzülme Hakkım, lütfen. Babamı polise vermeyeceksiniz değil mi?
Sen merak etme. Seni bu gece bize götüreyim mi? İster misin? Melek, ya bende kalırsa sanki daha iyi olur. Hem babası başınızı ağrıtabilir. Hem birlikte kalırız, bana arkadaş olursun ha. Olmaz mı delikanlı? Olur. Biz de hemen eve gitmeyiz. Değil mi anne? Lütfen. Aa, anne, Hakkı daha hiçbir şey yememiş biliyor musun? Aç. Hakkı'cığım, doğru mu? Aç mısın sen? Ya mutfağınız falan var mı? Ben hemen bir çorba kaynatsam Hakkı'ya. Var, içeride. Annemin hasta çorbası çok güzel olur. Biliyor musun? Benim ateşim çıktığında da yaparım. Sadece ikimiz mi yiyeceğiz bu akşam? Artık öyle olacak. Gecikecekler herhalde. Geldiler galiba. Melek. Sen otur kızım. Ben gidip bakayım bakalım kim gelmiş. Selim. Hoş geldin oğlum. Sofra hazır. Acıkmışsındır. Hadi sen geç otur, ben sana bir tabak çıkarayım. Yok anne, benim canım istemiyor. Yemeyeceğim olur mu oğlum? Hadi soğutmadan geç. Lütfen. Canım istemiyor anne. Gece çıkırsam ben yerim. Oğlum, kahretmeyin ne olur. Bak tansiyonum çıkacak yine. Niye inat ediyorsunuz? Ben ne yapacağım sizinle? 1, 2, 3. Babaanne, senin amcam da geldi. Tam 3 kişi olduk. Nasıl yani? Melek abla nerede? Mesaiye kaldı bugün. Elif'i de eve getirip bırakmaya vakti olmamış. Tamam, ben birazdan ararım onu. İş bitiminde gidip alırım. Benim çalışmam lazım. Size afiyet olsun. Hadi kızım, gel biz yemeğimizi yiyelim. Hadi. Tülay, komşu nasılmış? Ay canım, daha iyiymiş. Allah'tan tam zamanında doktora gitmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Senin erken geleceğini bilseydim ben de öğlen giderdim ziyarete. Yok canım, önemli değil. Ben uzanıyordum da müsaadenizle odama geçeyim tekrardan. Kızım, otursaydık ne güzel. Yok baba, sağ ol, başım ağrıyor. İyi, sen bilirsin. Veysel, ben bu kızın halini hiç iyi görmüyorum. Vallahi ben de öyle baba. Acaba bir eniştemle falan mı konuşsan ha? Lan oğlum, konuşsan ne olacak ya? Ablanın ne kadar inatçı olduğunu bilmiyor musun ya? Eniştenle konuşsam ne olacak? Yani her şeyi berbat ederim, kaç yapayım derken göz çıkarırım ben. Şuna bakın. Bu ablamın yüzüğü değil mi ya? Yoksa bunlar boşanıyor mu?
Nasıl? Güzel değil mi? Evet. Eline sağlık Melek teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım benim. İnşallah bundan sonra senin için her şey güzel olacak. Al bakalım. Sorma Tülay'cığım, sorma. Sabahtan beri kime dil dökeceğimi şaşırdım kaldım. Ay böyle olur mu canım? Öyle şıp diye karar verilir mi? Abla ne olmuş, ne diyor? Geldi anlat onlara. İkisi de birbirinden inat. Geri adım atmaya yanaşmıyorlar bir türlü. Zeynep'in yüzünden düşen 1000 parçaydı. Bir derdi olduğunu anlamıştım zaten. Selim de öyle. O zaman dertleri ne? Niye böyle yapıyorlar? Bir bilsem. Zeynep de bir şey anlatmıyor zaten. Eve girer girmez 2 laf etmeden doğru odasına çekildi. Ben de anlamıyorum artık. Var bizden bir sakladıkları ama dur bakalım. Yakında çıkar kokusu sonra.
Melek ne diyor? O belki biliyordur işin aslını. Ne desin? O da üzülüyor. Ben konuşurum dedi ama bilmiyorum konuştular mı? Ha, kapı çaldı. Melek de geldi herhalde. Tamam Aliye Hanımcığım. Daha sonra konuşuruz. Görüşürüz. Ne oldu Tülay? Ne diyor? Mevzu neymiş abla? Mevzu çok ciddi. Nasıl yani? Selim'le Zeynep boşanmaya karar vermişler. Ne? Demek konuşamadın. Yani birkaç kere aradım ama açmadı anne. Hay Allah. Ben de konuşup vazgeçirmişsindir diye umutlanmıştım. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Üzme sen kendini anne. Yani ben Selim'le de Zeynep'le de bir şekilde konuşmanın yolunu bulacağım. Merak etme. Nasıl üzülmeyeyim kızım? Göz göre göre evlatlarımın yuvası dağılıyor. Allah büyüktür anne. Yani ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani gerekirse zoraki bir araya getirmenin yolunu bulacağım onları. Yani şu anda farkında değiller ama daha sonra çok pişman olacaklar. Yani bunu bile anlasalar onlar için yeterli olur bence. İşte sen böyle konuşunca belki hatalarını anlarlar. Bakalım inşallah. Allah senden razı olsun kızım. Bunca işinin gücünün arasında bir de bizim evimizin sıkıntılarıyla uğraşıyorsun. Aman demeden her derdimize koşuyorsun. O nasıl laf öyle anne? Siz benim ailemsiniz. Gelir gelmez seni lafa tuttum kızım. Aç mısın? Şimdi sen işi yetiştireceğim diye yemek de yememişsindir. Yok anne, aç değilim. Biraz yorgunum sadece. Bu kadar mesaiye vücut mu dayanır yavrum? Aslında ondan değil yorgunluğum. Hayırdır kızım? Dün akşam bize gelen bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Hakkı mı? Evet. Onunla ilgilendim biraz. Ona canım sıkıldı. Ne oldu kızım? Hayırdır? Aslında hiç hayır değil anne. Yani nasıl anlatsam. Çocuk babasından bayağıdır şiddet görüyormuş. Ne? Yusuf amcanın verdiği parayı götürürken gördüm işte. Babası onunla bağırıyordu. Dövdün mü peki? Sana bir şey yaptı mı? Hayır. Tam o anda Yusuf amca geldi. Son anda kurtardı Hakkı'yı. O gelmese çok kötü olacaktı. Süper kahraman gibi. Bence Yusuf amca süper kahraman. Bence de. Sonra Safta bütün gün ilgilendi Hakkı'yla. İlaç aldı, meyve yedirdi. Elif abla, annemlere söylesek Yusuf amca kostüm dikerler mi? Örümcek adam kostümü gibi. O zaman herkes Yusuf amcanın kahraman olduğunu anlar. Götürük yapamazlar.
8.30 hala düşmemiş. Yusuf amca! Buradayız canım, gel. Hakkı iyi misin? Nasıl oldun? Vallahi dün geceden beri su kompleksi uyguluyorum ama bir türlü ateşi düşmedi. Hakkı'cığım, canım nasıl hissediyorsun kendini? Halsizim, çok üşüyorum. Geçecek canım. Biraz daha dayan, olur mu? İlaçlarını verdiniz mi? Verdim. Gece ve sabah verdim. Aç karnına mı verdiniz? Yo, hayır. Sabah kahvaltıdan sonra verdim. Artık ateşi düşmezse tekrar bir hastaneye götüreyim diyorum. Ya kusura bakmayın, sizin başınıza iş açtık. Ya olur mu öyle şey Melek Hanım yani? Bir çocuğun sağlığı sonuçta önemli olan. Peki öyleyse ben gün içerisinde uğrarım. Bir şey olursa haberdar edin lütfen. Tamam, siz merak etmeyin. Elif'ciğim, hadi okuluna geç kalıyoruz. Tamam anne. Keşke ben de okula gelebilsem seninle. Değil mi? Ben öğrendiğim her şeyi anlatırım sana. Hiç geri kalmamış olursun, tamam mı? Yusuf amca, görüşürüz. Görüşürüz canım, iyi dersler. Hakkı'cığım hoşça kal. İyi olacaksın. Bakalım şu balık beğeniye. Şuna bak ya. Boş boş tavanlara bakıp duruyor. Demek aklım çok gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorsun Gonca Hanım. Ama merak etme. Bundan sonra olacakları hatırlamak bile istemeyeceksin. Goncacığım, canım nasılsın? Siz kimsiniz? Ben mi? Ben Arzu, senin en yakın arkadaşınım, sırdaşınım. Arzu mu? Hatırlayamadın mı beni? Yani hatırlayamadım. Ama belki biraz düşünsem. Ay yok canım, hiç zorlama sen kendini. Hem merak etme, ben sana kim olduğunu hatırlatacağım. Kaza haberini aldığımda o kadar üzüldüm ki. Ama sen hiç merak etme. Ben sana o kadar iyi bakacağım ki aklın hemen başına gelecek. O eski, hak ettiğin hayata geri döneceksin. Ben senin doktorunla konuşup geleyim canım, olur mu? Tamam. Hemen geri döneceğim. Yatırım bütçesini arttırmak şirketin geleceği açısından oldukça fayda sağlayacaktır. Peki yatırım bütçesini arttırmak için gerekli mali kaynağı nereden bulmayı öneriyorsunuz? Bir süre yeni ihaleye girmeyip elimizdeki işleri çevirmek mantıklı görünüyor. Ben bundan yana değilim arkadaşlar. Bizim şu anki hedefimiz en kısa sürede karlılığı en yüksek noktaya çıkarmak olmalı. Çok haklısınız ama piyasada kısa sürede çok ciddi bir yer edindik. Ve artık tedarik aşamasında da varlığımızı göstermeliyiz. Tamam. Madem piyasada kısa sürede çok iyi bir yer edindik, o zaman şimdi geri çekilip pastadaki payımızı rakip firmalara kaptırmayalım, değil mi? Eğer büyümek istiyorsak bunu mevcut konumumuzu iyice garantiye aldıktan sonra yapalım. Eğer sunduğumuz dosyaları incelerseniz piyasa analiz raporlarından... İnceledim. Bütün raporları inceledim ben arkadaşlar. Ve kısa vadede üretim yatırımlarını durdurma kararı aldım. Bakın, burada e-satış firmasının çiçek ihalesi dosyası var. Buna mutlaka girelim ve almak için elimizden geleni yapalım. Gerekli işlemleri hemen başlatın. Tabii, nasıl isterseniz. Yalnız Gonca Hanım'ın da onayını alsak iyi olur. Arkadaşlar, Gonca Hanım bir trafik kazası geçirdi. Aramızda olamayacak bir müddet. Çok ciddi sağlık sorunları var. Allah acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen. Bu arada biliyorsunuz Gonca Hanım bana imza yetkisi vermişti. Kendisi tekrar sağlığına kavuşana kadar
Birlikte çalışacağız. O halde bu dosyaları da sizin imzalamanız gerekiyor. Bakayım. Buyurun. Yani hiçbir şey hatırlamıyor mu? Evet, ne yazık ki. Kaza sırasında başına aldığı şiddetli darbe yüzünden bilincini yitirdi. Canım kuzenim benim ya. Bunlar da mı gelecekti başına? Ben hala inanmak istemiyorum. Biz onunla çok yakınızdır. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Sizin yeni haberiniz oldu sanırım. Maalesef ben bir iş için yurt dışındaydım. Haberi alır almaz da koştum geldim. Peki ne zaman çıkabilecek hastaneden? Şu an fiziksel olarak bir problem yok. Yarın son kontrollerini yapıp taburcu edebiliriz. Peki bugün çıkarsak? Dediğim gibi yarın daha uygun. Ama siz dediniz yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yokmuş. Hani bir gün daha kalınca hafızası yerine gelecek değil herhalde. Hayır tabii ki ama... Bakın benden başka hiçbir akrabası yok. Hem ben ona çok iyi bakarım. Evim de büyük. Bakarsınız tabii muhakkak. Hem evde olması daha iyi olmaz mı? Yani hatırlayabileceği bir sürü şey var. Eski anılar, videolar, fotoğraflar. Siz ne dersiniz? Tabii anımsamasına yardımcı olabilir. Hem siz hiç merak etmeyin. Ben ona çok iyi bakarım. Yani kontrollerini aksatmam. Siz ne diyorsanız onu yaparım. Peki. İstediğiniz gibi olsun. Çok sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlar mola. Ay belim ağrımış vallahi. Kız Suna, kap getir çayları. Hadi dilimiz damağımız kurudu. Tamam abla getiriyorum hemen. Çubuk varsa çubuk da getir de yiyelim. Aa Vahroş, hani sen rejime başlıyordun? Artık pazartesi başlarım. Çıkmaz ayın son pazartesisi mi? Aa, bu nereye gidiyor kız? Nereye olacak karşıdakine? Molayı bile fırsat biliyor. Şuna bak hemen koşup yabaniye gidiyor. Ay ne kadar art niyetlisin Bahroş. Kadıncağız belki kendine biçki dikiş kitabı alacak. Ne malum. Tabii. Çok bilirim ben o biçki dikiş kitaplarını. Ayıp ya. Utanmıyor musunuz dul kadının arkasından konuşmaya? Ay bu da başımıza ahlak polisi kesildi. Ne yapalım anacığım? Torba mı büzelim? Bütün gece ateşini düşünmeye çalıştık. Görsen Yusuf amca o kadar çok ilgilendi ki. İlaçlar içirdi. Kendi elleriyle meyveler soydu. İyi ki Yusuf amca var. Onun sayesinde kurtuldu Hakkı. Ya hala babasının yanında olsaydı ne dayaklar atardı. Bir de çalıştırırdı. Belki artık Yusuf amcanın yanında kalır. Keşke. Hadi bakalım. Yusuf amca canım istemiyor. Ama olmaz Hakkı'cığım böyle. İyileşemezsin ki yemezsen. Boğazım acıyor. Birazcık yesen ilaç içersin ha. Yusuf Bey. Buradayım Melek Hanım, buyurun. Molayı zor bekledim. Nasıl oldu? Aynı. Ateşi var. Vallahi bir şeyler yedirmeye çalıştım ilaç içirmek için ama yok istemiyorum diyor. Hakkı'cığım, canım neden yemek istemiyorsun? Boğazım acıyor Melek teyze. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ekmeğini biraz yumuşatmak için süte banalım. Böylece boğazın acımamış olur. Denemek ister misin? Olur. Gel bakalım. Nasıl, acıdı mı? Bir tane daha ister misin? Al bakalım. Biraz da yumuşak peynirden verelim. Erkut Bey.
Gonca'nın yokluğunda işleri siz devralmışsınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kazayı yeni duydum. Çok çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bunlar insan kaynakları ve satın alma departmanlarının imza bekleyen evrakları. Tamam. Bırakın şöyle ben bakayım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bak iyi ki doktorla konuşup çıkardım seni hastaneden. Yoksa orada kalacaktın. Peki bundan sonra ne olacak? Evime gidiyoruz. Benim evim yok mu? Bak canım aslında sen benimle beraber yaşıyorsun. Yani sen benim yardımcımsın. Ya. Hı hı. Ama bizim aramızda öyle işveren çalışan ilişkisi yok. Yani biz çok yakınız. Sen beni çok seversin, çok güvenirsin. Ben de seni öyle tabii. Yani akraba gibiyiz. Ne güzel. Peki bundan sonra ne olacak? Yani ben ne yapacağım? Hiçbir şey hatırlamıyorum da. Aa, ben seni hiçbir yere bırakmam. Yine benim yanımda olacaksın. Hem merak etme. Senin bana çok yardımın dokunacak. Al bakalım bu son. Bir de ilaçlarını içtim, hiçbir şeyciğin kalmaz. Melek teyze, Efendim canım. öğretmenimiz bir keresinde demişti ki hasta olduğumuzda vücudumuzda mikroplar oluyormuş. İlaçlar da mikroplarla savaşıyormuş. Evet. Şimdi bu şurup da senin hastalığındaki bütün mikroplarla savaşacak. Al bakalım. Kesin kazınacak ama değil mi? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ne için? Eğer siz gelmeseydiniz muhtemelen ben hala yemek yedirmeye çalışıyor olacaktım. Elbet siz de bir yolunu bulurdunuz. Neyse, benim atölyeye dönmem lazım. Görüşmek üzere. Bu da habire sahafa girer çıkar oldu. Sabah da atölyeye oradan çıktı geldi. Kız, yoksa bunun yabaniyle arasında bir şey olmasın ha? Ne bileyim ben. Ay maşallah, bu ne okuma aşkıymış böyle. Böyle çok girip çıkar oldun sahafa, ne iş? Müşteri dosyası neredeydi ya? Şimdi elimdeydi. Bütün iş sarmada kaldı. Gonca nasıl acaba ya? Uğrayamadım da bugün. En iyisi gideyim bir bakayım ben. Hoş geldiniz, buyurun. Hadi Goncacığım gel, çekinme. Çekinme, hadi gel salona geçelim. Eviniz çok güzelmiş. Hem de çok büyük. Sen burayı hep severdin zaten. Geçmiş olsun. Nasıl oldu böyle ya? Tanıdın mı sen beni? Hayır. Asumancığım kız sağır değil ki. Niye bağırıyorsun? Ay ne bileyim ben böyle kafa gitmiş ya işte. Goncacığım hadi çıkart üstünü, öyle yabancı gibi durma. Heh, alayım ben onları, alayım. Asuman aradı mı avukat? Aradı geliyormuş. Ne avukatı? Aslında avukat senin için geliyor. İş akdiyle alakalı imza atman gereken yerler var da. Nasıl yani? Goncacığım sen şimdi benim yanında çalışıyordun ya. Şimdi malum bu durumda seni çalıştırmam doğru olmaz. Bu yüzden de aramızdaki anlaşmayı feshetmemiz gerekiyor. Yani yoksa ben suçlu duruma düşerim. Anladım. Ama merak etme, sen burada kalmaya devam edeceksin. O konuda bir sıkıntı yok. Tamam, gel.
Gerçekten çok iyisiniz. Ay canım benim ya. Hadi geç otur. Gonca? Nerede bu kız ya? Pardon. Bir şey soracaktım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bir hasta yakınımı ziyarete geldim ama odasında yok. Hastanın adını alayım. Gonca, Gonca Acar. Hemen bakıyorum. Gonca Acar bugün taburcu edilmiş. Ne? Taburcu mu olmuş? Evet. Evet, çıkış işlemleri yapılmış. Nasıl olur ya? Nasıl bırakırsınız tek başına? Tek başına değil. Kayıtlarda hasta yakınının alındığı görünüyor. Ne? Hasta yakını mı? O da kimmiş ya? Burada Arzu Karapınar yazıyor. Ne? Nasıl bırakırsınız ya? Nasıl gönderirsiniz onunla? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok beyefendi. Sakin olun lütfen. Allah kahretsin. Yine ne dolaplar çeviriyorsun Arzu ya? Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son